Evet arkadaşlar, ben Nebahat Güngör, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel havlu kenarını yapacağız. Tek sıra gidiyor. Tek renk, ip koparmadan yapılıyor. Yaparken 18 numara tığ ve 50 numara filoş ipliği kullandım. Burada büyük alıyorum. Devamlı. Küçükler bereketsiz oluyor. Bir de daha ucuza geliyor bu biraz. Bunda arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane motif yaptım. Siz de havlunuzun yapacağınız yere göre yapabilirsiniz uzunluğunu. İsterseniz bunu beyazla yapabilirsiniz. Beyaz uç tenteli de olabilir. Eski bir model. Kim yaptı bilmiyorum. Ben de internetten gördüm. Yaptım. Instagram'da baya tutulan bir model. Havlunun rengine göre uç dantelini yapıyorlar. Herkes arkadaşlar bol müşterileri var. Yani bu model bayağı bir tuttu. Zaten hep eski modellerde ne varsa hep eskilerde var model olarak da. Gerçekten güzel. Tül gibi incecik, zarif bir model olmuş. Yapacak olanlara kolay gelsin. Abone değilsiniz. Abone olarak bana destek olabilirsiniz. Like ve yorumlarınızı da bekliyorum. Yapacak olanlara kolay gelsin. Şimdi bunun yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler. Takipte kalın. Evet arkadaşlar, modelimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. 60 tane kadar zincir çekelim. 1, 2, 3. Arkadaşlar çok sıkı çekmeyelim. Üzerine batacağız. İsteyenler batabilir. İsteyen alttan da geçirebilir. Bunu 60 tane zincir yapalım. Orada buluşalım. 60 tane kadar zincir çektik. 5-6 tığımızın üzerine ip alalım. 5-6 tane kadar sıra zincir 1 2 3 4 5 5-6 tane kadar ileriye batalım. Bir tane köşe elde edelim. Köşe boş kafes olarak olmayacak. 1 2 3 seferde çıktık. Tığımızın üzerine ip alalım. İsterseniz böyle tek tek batın. İsterseniz alttan alın. Yandaki zincire batıyorum. 3 seferde çıkıyorum. Bir trabzan daha yaptım. 2 tane trabzanımız oldu. Bir tane de çektiğimiz köşeyle birlikte 3 tane oldu. Dibindeki zincire tekrar batıyorum. Toplamda 15 tane trabzan olacak arkadaşlar. 3 seferde çıkıyorum. Yandaki zincire tekrar batıyorum. Üç seferde çıkıyorum. Yandaki zincire batıyorum. Bunu 15 tane oluncaya kadar yapalım arkadaşlar. Orada buluşalım. 15 tane trabzanımız olacak. 15 tane trabzanımızı yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane zincirimizi çektik. 1 2 3 4 5 6 tane kadar ileriye tığımızın üzerine ip almadan batacağız. Örümcek yapacağız. 1 2 3 4 5 6. İp almadan sık iğne ile kapatıyoruz. Bir tane örümcek elde ettik. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincir kadar ileriye tekrar batıyoruz. Yine ipimizin üzerine, tığımızın üzerine ip almıyoruz. Tığımızın üzerine ip almadan tekrar bir ikinci örümceğimizi yaptık. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyoruz. Tekrar sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6. 6. yere tekrar batıyoruz. Yine tığımızın üzerine ip almadan zincirlere batmak mecburiyetindeyiz. Alttan falan geçme bunlar da olmuyor. Çünkü örümcek yapacağız, tutturacağız, yoksa kayar. Yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bir 8 tane daha zincir çektik. Tekrar tığımızın üzerine ip almadan 1 2 3 döndüğü zaman o da dönüyor.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. yere tekrar batıyoruz. Tığımızın üzerine ip almadan bir daha bir örümcek yapıyoruz. Bakalım kaç tane yaptık. Burada kaç tane vardı? 1, 2, 3, 4. 4 tane örümceğimiz olacak. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü. Evet, 4 tane yaptık. 3 ve 4. Dördüncüyü batıyor muyduk? 1, 2, 3, 4. Yok, dördüncüyü batmıyoruz arkadaşlar. Bir, iki, üç tane yaptık. Tığımızın üzerine 2 tane ip sarıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. yere batıyoruz. Altıncı yere battık. Tığımızın üzerinde 3 tane vardı. Şimdi bir tane çekiyoruz. İkinciyi çekiyoruz. Üçüncü sefer çekiyoruz tığımızdan. Dördüncü ve 5 kere de çıkıyoruz. Uzun bir trabzan yaptık. Tekrar tığımızın üzerine 2 tane alıyoruz. Hemen yanındakine batıyorum. Zincire. 1, 2, 3, 4 ve 5 kere de çıktı. İkinci uzun bacağımızı yaptık. Trabzanımızı 1, 2, yine 2 tane tığımızın üzerine aldık. Tekrar zincirimize batıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 seferde çıktık. Üçüncü bacağımızı yaptık. Tekrar tığımızın üzerine 2 tane alıyoruz. Hemen yanındakine yine batıyoruz zincire. 1, 2, 3, 4 ve 5 seferde çıktık. Dördüncüyü yaptık. Tekrar tığımızın üzerine 2 tane aldık. Zincir, ip aldık. Hemen dibine batıyoruz. 5. uzun bacağımızı yapıyoruz. Trabzanımızı 1, 2, 3, 4 ve 5. Toplamda 5 tane uzun bacağımız oluyor. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2 kere yine tığımızın üzerine alıyoruz. 5 tane kadar uzunluğu gidiyoruz. Zincir atlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kadar da ileriye batıyoruz. Tekrar bunu 1, 2, 3, 4, 5. 5 seferde çıktık. Bir tane zincir çekiyoruz. İşimizi döndürüyoruz. İpsiz bu 5 tane zincir çektiğimiz yere giriyoruz. Bir tane sık iğne. İkinci sık iğne. Üçüncü sık iğne. Dördüncü ve 5. 5 tane sık iğne yaptık. Bu birinci sıra. İkinci sırayı sık iğne ile yaptığımız için bu bacakları o yüzden uzun yaptık. Burası genişleyeceği için burası küçük kasmasın diye. Buraya 5 tane sık iğne yaptık ya. 5 tane zincirin üzerine. Şimdi bu uzun bacakla yaptığımız trabzanların üzerine onları da bir sık iğne geçiyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane bacağın üzerine 5 tane sık iğne yaptık. Tabi buradan batabilirsem. Evet. 5 tane zincirin üzerine sık iğne. 5 tane sık iğne. 5 tane trabzanın üzerine 5 tane de sık iğne. Yandaki 8 tane zincir çektiğimiz oraya giriyoruz. 1, 2, 3 tane de oraya sık iğne yapıyoruz. Şöyle bir şey oldu görüntü. Buradakiler örümcek. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8.
8 tane zincir çekiyoruz. Bu 8 tane zincir çektiklerimizin diğerinin içine batıyoruz. Sık iğneyle kapatıyoruz. Üstüne örümcek yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincir çekiyorum. Diğer örümceğin içine giriyorum. 8 tane yaptığımın ortasına. Onu da sık iğneyle kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane yine zincir çektim. 8 tane zincir çektim. Örneğime de bir bakayım. Tığımızın üzerine ip alıyoruz arkadaşlar. 15 tane trabzan yapmıştık ya, hemen onun yanındakine batıyorum. 1, 2, 3 seferde çıkıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Tekrar aynı yuvaya giriyorum. 1, 2, 3 seferde çıkılacak bir trabzan daha yaptım. 2 oldu. Şimdi tekrar 1, 2 ve 3. 3 tane trabzan yaptık arkadaşlar buraya. Bu boşluğa. Tığımızın üzerine ip alıyoruz. Bu trabzanın üstüne geçiyoruz. Oraya da 7 tane yapıyoruz. 3 ile birlikte 10 tane trabzan olacak. 4 oldu. Yandakine geçtik. 5. Yandakine geçtim. 6. Yandakine geçtim. 7. Yandakine geçtim. 8. Bir yandakine geçtim. 9. Bir yandakine geçtim. 10. 10 tane trabzan yaptık. 7 tane bu trabzanın üzerine, 3 tane de yanına sayalım yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane trabzan yaptık arkadaşlar toplamda. 7 tane bu 15'in üzerine olanın, 7 tane buraya, 3 tane de bu boşluğa yaptık. Örneğime bir bakayım yine. 1, 2 tane zincir çektim arkadaşlar. Bir tane boş bıraktım. Trabzan, ikinci trabzanın üstüne geçtim. Tekrar 2 tane zincir çekiyorum. İki tane zincir çektim arkadaşlar. Bir tane trabzan boş bıraktım. İkinci trabzanın üstüne geçtim. 1, 2, 3 seferde çıktım. Bir yandan da örneğime bakıyorum da. Sonra arkadaşlar bir tane zincir çekiyorum. Hatta 2 tane, 3 tane zincir çekiyor. Hemen arkadaşlar boş kutunun içine giriyorum. Bir tane de sık iğne yapıyorum. Sonra 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Bu yandaki kutunun içine batıyorum. Şöyle bir görüntü oldu. Şimdi bunun üzerine 12 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Alttan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. sıraya tığımızın üzerine de ip almıştık. Batıyoruz. Tığımızı alıyoruz ipimize. Buraya da bir tane 3 seferde çıkacağımız trabzan yapıyoruz. Yani aslında yuvarlak bir şey oluyor burada. Şöyle bir görüntü oldu. Şimdi arkadaşlar 6 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane zincir çektik. Tığımızın üzerine aldık. Şimdi buradan 1, 2, 3 tane atlatıyoruz. 4. trabzana batıyoruz. Sonra 1, 2 ve 3 seferde çıkabileceğimiz bir trabzan yaptık.
3 tane atlattım, dördüncüye battım. Tığımızın üzerine ip alıyoruz. Bu birinci oluyor. İkinci trabzan, üçüncü trabzan, üçüncü, dördüncü trabzan, dördüncü trabzan, beşinci trabzan, altıncı, yedinci trabzanımızı yaptık. Yedi tane trabzanımızı yaptık. Şimdi tığımızın üzerine ip alıyoruz. Bu boşluğa arkadaşlar batıyoruz. Buraya da 1, 2, 3 seferde çıkacağımız bir trabzan yaptık. 7 idi, 8 oldu. Bir daha aynı yere batıyoruz. 9. Bir daha aynı yere batıyoruz. 10. 10 tane trabzanımız oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincir çekiyoruz. Hemen ilk yandaki örümceğin içine batıyoruz. İçine battığın zaman zaten ortalanıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 zincir çekiyoruz. Yandaki örümceğin içine giriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane çektik. Tığımızın üzerine de 2 tane aldık. İkinci sırayı geçmiştik ya. Sık iğne geçmiştik ya. 5 tanenin üzerine 5 tane yapmıştık bu trabzanların üzerine. Birinci trabzanın üzerindeki sık iğneye batıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 seferde çıkabileceğiz. Bunlar böyle gittiği için burası kasmaması için bunları uzun çekiyoruz. Yoksa aşağısı geniş olacak. Havluya dikilen kısım büzülecek. O yüzden böyle yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar üstüne 2 tane ip alıyoruz. Tığın üstüne yandakine geçiyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar tığın üzerine ip alıyoruz. 2 tane. Yandakine geçiyoruz. 5 tanenin üzerine 5 tane yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 seferde çıkıyoruz. Tığın üzerine 2 tane yine aldım. Sonuncu trabzanın üzerine 5. trabzanın üzerine bir daha yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığımızın üzerine 2 tane alıyorum. Burada sık iğneye başladığımız yer, bir tane zincir çekmiştik ya, köşe yapmıştık, öyle döndük. Oraya batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 seferde çıktım. Bir tane zincir çektim. Bir tane zincir çektim. Dönüyorum. İşimi döndürdüm. Tekrar bu 5 tane zincir çektiğim yere 1, 2, 3, 4 ve 5 tane sık iğne yapıyorum. Bu 5 tane trabzanın üzerine tekrar 5 tane sık iğne yapacağım. Bu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sık iğnem, beşinci sık iğnem. Şimdi bu boşluğa geldik. 8 tane zincir çektik ya. Tekrar oraya 1, 2, 3. Buraya 3 tane sık iğne çekmemizin amacı, burada hem örümcekler buraya yapışmasın, bu köşe sabit kalsın, daha güzel duruyor arkadaşlar. O yüzden 3'er tane sık iğne buraya geçiyoruz. Yoksa dümdüz olacak, gömülecek buralar. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincir çektim. Tekrar bu önümüzdeki örümceğin içine battım yuvanın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincir çektim.
Şimdi bakayım, örneğimiz bir arttırılıyor, bir azalıyor. Neredeyim şimdi? İkinci yuvadayız. Evet. Tekrar tığımızın üzerine ip alıyoruz. İp alıyoruz. Bu boşluğa batıyoruz. Trabzaların önündeki boşluğa. 1, 2 ve 3 seferde çıkıyorum. Tekrar ip alıyorum. Tekrar yuvaya giriyorum. İkinci trabzanımı 3 seferde çıkıyorum. Üçüncü trabzanımı girdim. Başladım. 3 tane trabzan yaptım bu boşluğa. Şimdi bu böyle ayrılıyor, birleşiyor. 3 tane yaptım ya. Yandaki trabzanın üstüne batıyorum. Dördüncü trabzan. Hemen yanındakine batıyorum. 5. trabzan. Yandakine batıyorum. 6. trabzan. 6 idi. Yandakine geçiyorum. 7. trabzan. 7. Yandakine geçiyorum. 8. Yandakine geçiyorum. 9. Bir yandakine geçiyorum. 10. Toplamda 10 tane trabzan oluyor. Altta da 3 tane kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane zincir çektim. Görüntüde böyle bir şey oldu arkadaşlar. Sabitlenmiyor. Sabitlendi. Şöyle bir şey oldu. 8 tane. Burada arkadaşlar 6 tane 12 tane zincir çekmiştik ya. Sonra 6'sına geri döndük. Bir tane böyle bir yuva yaptık. O yuvanın içine giriyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar işime bakayım. Siz de böyle bu yandan bakın arkadaşlar. Böyle bir şekil oluyor. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. 3 tane 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane zincir çektim. İşimi döndürdüm. Tığımın üzerine ipimi aldım. Tığımın üzerine ipi aldım. Şu boşluğa, trabzanın öndeki boşluğa batıyorum. 1, 2 ve 3 seferde çıktım. Tekrar tığımın üzerine ip aldım. 1, 2, 3 seferde çıktım. Tekrar aynı yuvaya batıyorum. 1, 2 ve 3 seferde çıktım. Tığımın üzerine ipimi aldım. Trabzanın üstüne batıyorum. Trabzanın üstüne battığım zaman yine dışarıdaki 3 taneyle birlikte birleştiriyorum. 4 tane oluyor. Tığımın üzerine ip alıyorum. Yandakine batıyorum. 3 seferde çıktım. 4'lü 5. Yandakine batıyorum. 6. Yandakine batıyorum. 7. Bir yandakine batıyorum. 8. Bir yandakine batıyorum. 9. Bir yandakine batıyorum. 10. Toplamda 10 tane trabzan oluyor. 7 tane trabzanların üzerine 3 tane de bu yuvaya yaptım. Toplamda 10 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 zincir çektim. Hemen bu ilk yuvaya batıyorum. Trabzanların yanındaki ilk yuvaya. İpsiz battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Hemen diğer yuvaya battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane yine zincir çektim. 8 tane zincir çektim. Tekrar tığımızın üzerine 2 tane aldım. Yine bu başa geldim. İlk trabzanın tepesindeki sık iğneye batıyorum.
Bu köşe arkadaşlar, burası hep sabit gidecek. Tığın üzerine ip aldım 2 tane. 1, 2, 3, 4 ve 5 diyeceğim ama 5'te tığ çektim komple. Filoş iplik çok güzel ama çok çabuk tığdan çıkınca kaçıyor. Evet, 5 tane yine buraya beşli uzun bacak yapıyoruz. Trabzan 1, 2, 3, 4 seferde çıktım. Neyse kaçtı. Bir daha yandakine girdim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar tığımızın üzerine ip aldık. Tekrar yandaki yuvaya girdim. 1, 2, 3, 4 diyeceğim, yine kaçtı. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar tığımın üzerine ip aldım. Yandaki yuvaya battım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Kaç tane yaptık? 4 tane. Son bacağı da yapacağız uzunu. 1, 2, 3, 4 ve 5. 1, 2, 3, 4, 5 tane de zincir çektim. Tekrar 2 tane üstüne ip aldım. O dönüş yaptığımız yeri buluyorum. Köşeyi oraya batıyorum. 1, 2, 3, tığ takıldı. 4, 5. 5 seferde çıktım. Bir tane zincir aldım. Çektim dönüş yapmak için. Yuvaya 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğne yaptım. Tekrar bu bacakların üstüne geldim. Uzunların oraya da 5 tanenin üzerine 5 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5. 5 tane yaptım. Bu yandaki zincirin üstüne geliyorum. Oraya da 3 tane sık iğne. 1, 2 ve 3. 3 tane de buraya yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane zincir çektim. Bu boşluğa batıyorum. İpsiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tekrar yandaki yere geçiyorum. Boşluğa girdim. Oraya da zincir yapıyorum. Arkadaşlar buradan arttırma olduğu zaman buradan yapılıyor, arttırılıyor. Bu zincirler örümcekler çoğalıyor. Buradan ip modelimiz artmaya başlayınca burası azalıyor. Buradan olunca burası çoğalıyor. Yani zikzak gibi gidip gelecek bunlar. Yani burayı şu sıraları karıştırmayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane zincir çektim. Takılıyor bile. Parmağıma doldurmadan böyle çekerek yapamıyorum. Dolduracağım parmağıma. Bir de doldurduğum zaman bitirmek mecburiyetinde olduğum için kendi kendimi kandırıyorum gerçi de. Böyle bir görüntü oldu. Bakın arkadaşlar, aşağı doğru şöyle arttırma olmuş şuraya kadar. Şuradan gerisi artık bu tarafa doğru arttırma oluyor. Şimdi tığımızın üzerine ip aldık. 1, 2, 3 tane boşluk bırakıyorum. Dördüncüsüne geçiyorum. Trabzanın. 1, 2, 3 seferde çıktım. Birinciyi yaptım. İkinciyi yaptım. Trabzan. Yandakine geçiyorum. 3. Yandakine geçiyorum. 4. Yandakine geçiyorum. 5. Yandakine geçiyorum. 6. Yandakine geçiyorum. 7 tane trabzan yaptım. Yedi tane trabzan. Tığımızın üzerine ip alıyoruz. Şu öndeki boşluk var ya, 8 tane zincir çekmiştik. Oraya da 2 tane çektim.
2 tane trabzan oldu. 3 tane toplamda trabzan. 7 tane de buraya yapmıştım. 10 tane oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincir çektim. Bu orta yuva yaptığımız yere, oraya battım. Şöyle bir görüntü oldu. Şu yuvarlak olan yer şurası. Şimdi arkadaşlar burada 2 tane arttırmamız oldu. Örneğime de bir bakayım yine. 1, 2, evet, arttırmamız oldu. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3 tane zincir çektim. İşimi döndürdüm. Tığımın üzerine ip de aldım. Şu yuvanın içine giriyoruz. Bir tane trabzan yaptım. Aslında bu da sayılır ama geri geldiğim zaman eksik çıkıyor. Onu saymayalım. Sadece onu yuvaya giriş yapalım. Bir tane trabzan çektik. 1, 2, 3. Aynı yuvanın içine batıyoruz. 4, 5. Aynı yuvanın içine. 6. Trabzanlar yapıyoruz. 7. 7, 8, 9 ve 10 tane trabzan yaptım. 10 tane trabzan yaptım. Bu 8 tane zincir çektiğimin yerine. Şimdi arkadaşlar örneğime bir bakayım yine. Evet. Şimdi bu yandaki trabzanların içine giriyorum. Oraya da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de buraya trabzan yaptık. 7 tane buraya, 10 tane de bu yuvanın içine, toplamda 17 tane trabzan yaptım. Burada da 3 tane trabzan kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Hemen ilk boşluğa giriyorum. Örümcek yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yanındakine giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yanındakine giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tığımızın üzerine 2 tane alıyoruz. Tekrar köşeye geliyoruz. 2 tane aldım. 5 tane trabzanın üstüne 5 tane uzun trabzanlar yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar tığımın üzerine aldım. Tekrar yan tarafa girdim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar tığımın üzerine 2 tane aldım. Bir yandakine geçtim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar üzerine aldım 2 tane. 1, 2, 3, 4 ve 5 seferde çıktım. Tekrar tığımın üzerine 2 tane aldım. 5. trabzanımı da yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane trabzan yaptım uzun. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. 2 tane üstüne tığım aldım. Bu köşeye bir tane zincir çektiğimiz, onun içine batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 seferde de çıktım. Şöyle bir köşe oldu yine. Bir tane zincirle dönüş yapıyorum. 5 tane zincirin üzerine 5 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane trabzan üzerine 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Hemen yandaki yuvaya batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Hemen yandakine geçiş yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Hemen yandakine geçiş yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ve 8. Yandaki yuvanın içine giriş yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Görüntüye de bir bakalım arkadaşlar, nasıl bir şeye benzemiş. Burası aynı. Şuraya bakın. Sayılı olan yere bakın. Bir yandan ben örneğine bir bakayım. Evet. 8 tane zincir çektik. Tığımızın üzerine ipimizi aldık. 1, 2, 3 tane boş bırakıyoruz. Dördüncüsünde geçiş yapıyoruz. Bir tane trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine ip alıyorum. Bir tane boş bırakıyorum. İkincisine batıyorum. Bir boş kafes elde etmiş oluyoruz. 2 tane zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Diğerine batıyorum. İkinci kafesimizi yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyorum. İpimi alıyorum tığımın üzerine. Bir tane boş bırakıyorum. İkincisinin üzerine batıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Bir tane boş bırakıyorum. İkinci trabzanın üstüne batıyorum. 1, 2, 3, 4 tane boşluk oldu kafes. 1, 2 tane zincir çekiyorum. Bir tane boş bırakıyorum. İkincisine batıyorum. 5. kafesimizi yaptık. 1, 2 zincir çekiyorum. Bir tane boş bırakıyorum. Köşedekine batıyorum. Toplamda 6 tane trabzan elde etmiş oluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincir çekiyorum. Tekrar bu boş ortadaki devamlı battığımız yere batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. İşimi döndürüyorum. Bir tane ipim üzerine alıyorum. Buraya da 10 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane de buraya trabzan yaptık arkadaşlar. Bu boşluğa. Ezan okunuyor bu arada arkadaşlar. İzmir'de bugün cuma. Hayırlı cumalar herkese. Ezan bitsin devam ederiz. Evet, buraya 10 tane yapmıştık. Trabzanın bu boş kafesin başına batıyoruz. Bir tane de trabzan oraya yapıyoruz. Şimdi boş kutunun içine 2 tane trabzan yapıyoruz. Bu 1, 2, tekrar boş trabzanın başına batıyoruz. Boş kafesin içine 2 tane yapıyoruz trabzan. İkinci, tekrar trabzanın tepesine batıyorum. Boş kutunun içine 2 tane yapıyorum. 1, 2, kafesin tepesine batıyorum. Boş kutunun içine 1, 1, 2, trabzanın tepesine batıyorum. Arkadaşlar hastaydım, daha iyileşemedim.
iyileştiğim zaman iyileşmem de artık ağırlaşmaya başladı. 1 2 trabzanın içine diyorum, kutunun içine, tekrar trabzanın başına 6 tane boş kutuyu böyle dolduruyoruz. Tekrar boş kutunun içine 2 kafesin başına adım yandan batarız. 1 2 3 seferde çıktık. Örneğime de bir bakayım. Evet. Şimdi tekrar yine buradan artırmaya başlayacağız. Boşluk olan yere 1 2 ve 3. 3 tane artırdık. Görüntü şöyle bir şey. 10 tane buraya doldurduk. Boş kutuların içine 2'şer tane, kutuların başına da birer tane. 3 tane de bu boşluğa. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 boşluğa batıyoruz. İpsiz 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 yandaki boşluğa batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 yandaki boşluğa batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 2 tane de üstüne dolduruyoruz. Tekrar yine köşeye mi geldik? Yok, köşeye gelmemişiz. Evet arkadaşlar, burada 8 tane zincir çektim. Ben bir alt sırada bu tarafa doğru geçerken bu 5 tane direğin üzerine sık iğne yaptım ya, şurayı yapmayı unutmuşum. Orada bir daha örümcek yapmışım. Orayı söktüm. Ben biliyorum zaten başıma ne geleceğini. Çünkü ezan okunurken ben işi bırakmadığım zaman el işini hep bozuyorum. Burayı yeniden söktüm. Yeniden bunların üstünü doldurdum. Şimdi buraya geldim. Tekrar üstüne zincir aldım. Şu köşeye de böyle bir bakın yine. Yani bu zincirden sonra ben bu 3 tane sık iğneyi yapmadan geçmişim. O yüzden orada bir hata yaptım. Orayı düzelttim. Yine aynı yere denk geldim. 8 tane zincir çektim. Beşli olan yerin ilkinin tepesine battım. 2 tane yine zincir çektim. Şuna bir batabilsem. İkinciyi yapıyorum. Ben zaten bilmiyorum, ben hani herkes de mi öyle, ezan okunduğu zaman elimdeki işi bitirip hadi parmağımdaki bitsin de hadi şu köşeye gelin bari diyorum. Öyle dalıyorum bazen. Dalınca da o sırayı söküyorum. Hatta ben bu modeli ilk başladığımda ikinci motife geçtim. Üçüncüsüne geçeceğim. 2 motif kadar söktüm. Dün akşam da diğer işini yaptım, bitirdim. Yine bir şey oldu. Namazı geciktirdim. Yine söktüm. İkinci Allah'ın hakkını vereceğim. 3 4 5 tane zincir çektim. Tekrar köşeye geldim. Bir, iki, üç, 4 ve 5. Bir tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir, sık iğneme yaptım. 5 tane trabzanın üzerine de 5 tane yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5. sık iğnemi de yaptım. Unutmayın, burada 3 tane bir tığ takıldı yine. 1, 2 ve 3 tane de sık iğne buraya.
Tekrar 8 tane zincir, 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Yandaki boşluğa batıyorum, sık iğne ile alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Tekrar yandaki boşluğa giriş yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Tekrar tığımızın üzerine ip alıyoruz, arttırmaya başlıyoruz. Yine 1 2 3 seferde çıkacağım bir trabzan yaptım. Tekrar aynı boşluğun içine girip ikinci trabzan, tekrar aynı yere giriyorum. Üçer tane arttırılıyor arkadaşlar. 3 tane buraya yaptım. Şimdi dolu olan trabzanların üzerine batış yaptım, giriş yaptım. Bir tane yaptım. 3 tane birlikte 4 tane oldu. Yan tarafa geçtim. 5 6 7 yan tarafa geçtim. 7 8 yan tarafa geçersem 9 yan tarafa geçiyorum. 9 ve 10 tane yine trabzanımız oldu. 7 tane bunun üzerinde, 3 tane de yandan arttırmayla. Evet, şimdi 2 tane zincir çekiyorum, bir tane boş bırakıyorum, ikincisine geçiş yapıyorum. İki tane zincir, aşağıdaki işlemin aynısını yapıyorum. Bir tane boşluk bırakıyorum, ikincisine geçiyorum. 2 tane zincir, bir tane boş bırakıyorum, ikincisine geçiyorum. 2 tane zincir, bir tane boş bırakıyorum, yandakine geçiyorum. 2 tane zincir, bir tane boş bırakıyorum, yandakine geçiyorum. İki tane zincir, bir tane boş bırakıyorum, yandakine geçiyorum. 2 tane zincir, bir tane boş, yan tarafa geçiyorum. 2 tane zincir, bir tane boş bırakıyorum, diğerine geçiyorum. 2 tane zincir, bir tane boş bırakıyorum, yandakine geçiyorum. 2 tane zincir, bir tane boş bırakıyorum, yandakine geçiyorum. Toplamda 12 tane sanırım sayacağım şimdi. Boş kafesimiz olacak. Bir tane boş bırakıyorum, yandakine geçiyorum. 3 seferde çıkıyoruz, bir sayayım da. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. de köşeye denk geliyor. 1 2, bunu da köşeye batırıyorum, bir tane boşluk bırakıyorum. Şöyle bir şey oldu. Bir tane boşlukla altına, bir üstüne dolu yaptırdım, üstüne yine boşluk yaptım. Şimdi arkadaşlar 2 tane zincir çekiyoruz. Örneğimizin başında şurada bir tane yuva yapmıştık. Şu 2 tane kafes vardı ya, onun üstüne bir beşli yuva yapmıştık şurada. Onun içine sık iğneyle geçiyorum. Bunu böyle birleştirmiş oluyoruz. 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı boş kafesin içine giriyorum. Bir tane de sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Yandaki boş kutunun içine giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Yandaki kutuya giriş yapıyorum. Aynı kutunun içine bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 tane zincir. Yandaki boş kutunun içine giriyorum. Yandaki boş kutunun içine giriyorum. Aynı kutunun içine bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 yandaki kutunun içine
Tekrar aynı kutuda bir sık iğne. 3, 4, 5 tane zincir. Yandaki boş kutunun içine giriyorum. Aynı kutunun içine bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Bu motif burada bitiyor arkadaşlar. Şimdi ikinci motifimize geçiş yapacağız. Tabii ipler elimde. Evet, buraya kadar yaptım. Aynı işlemi. Son kutucuğumu da yaptım. Sık iğnemi de yaptım. Şimdi onun üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. Tığımın üzerine ip aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncıya batıyorum. Tığımın üzerine de ip almıştım. 1, 2, 3 seferde çıkılacak şekilde bir şey yaptım. Yuvarlak bir halka yaptım. Yani şurası oluyor. Bütün hepsinin battığımız yer var ya, şurası. Şurada da 12 tane zincir çekmiştik ya. 6 tane geri geldik. Bir yuva yaptık. Sonra tekrar 6 tane zincir yaptık. Şuraya başlamıştık. Şimdi ikinci motifimizi kuruyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yok. 6 tane zincir çekiyorduk. Bir tane tığımızın üzerine ip alıyoruz. Buradan 1, 2, 3 tane boş bırakıyorum. Dördüncü motife geçiyorum. Bir tane trabzan yaptım. İkinci trabzanımı yapıyorum. Üçüncü trabzanımı yapıyorum. Üçüncü. Dördüncü trabzanımı yapıyorum. 5, 6 ve 7. 7 tane trabzan yaptık. Şimdi yeni modele başladığımız için arttıracağız yine. Zaten arttırma işlemi şurada başladık. Tekrar 3 tane yandaki boşluğa 3 tane trabzan yapıyoruz. Birinci, ikinci ve üçüncü. 3 tane trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yandaki boşluğa batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yandaki boşluğa batıyoruz. Bakın arkadaşlar, burada örnek azalmıştı ya. 1, 2, 3 tane motifimiz vardı. Evet, örümceklerimiz vardı. 1, 2, 3, 4. Burada 5 tane olmuştu. Şimdi burada örneğimiz böyle gidiyor. Bir yük arttırılıyor, bir kesilmeli. Kestiğimiz zaman da içinde arttırılıyor. Örneğe başlayacağımız zaman başlarında yukarı doğru çıkıyor. Aşağı doğru olunca da kesme motifinin bitmesine yakın oluyor. Bir burada arttırılıyor, bir burada arttırılıyor. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincir. 2 tane de alıyoruz. Şu köşeleri yapayım arkadaşlar. Şuraya geleyim, motifi, ikinci motifin orasında anlatayım bağlantı yerlerini. Evet, dönüş yaptım, geldim buraya kadar. 8 tane zincirimizi çektik, tığımızın üzerine ip aldık. Burada yine bir arttırmamız var. 1, 2, 2 tığ dolandı yine. 2 ve 3. 3 tane arttırmamızı yaptık. Yan tarafa geçtik. Orada da 7 tane yapacağım. Toplamda 10 tane. 4 oldu. 5 oldu. 6 7 7. yaptım. 8. yaptık. 9 ve 10. 10 taneyi yaptık arkadaşlar. Burada 3 tane kaldı. Netleşse ne güzel gözükecekti. Neyse,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincir çekiyoruz. Bu yaptığımız boş yuva vardı ya. Onun içine giriş yapıyorum. İçine giriş yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane zincir çektim. Görüntü bu. Tekrar örneğime de bakayım. 1, 2, 3, 4. Evet. Şimdi tığımızın üzerine ip alıyoruz. Bu boşlukta 3 tane trabzan yapıyoruz. Yine buradan artık artırmalarımız bitti. Buradan artırmalarımız başladı. Yuvanın içinde. 2 ve 3. 3 tane de buradan arttırmamızı yaptık. Trabzanın tepesine bastık. Yine dolu olanların 4 oldu. 5 6 7 8 9 tekrar 10 tane yapıyoruz. 10 tane yaptık. 3 tane de boşta kaldı. Şurada 3 tane arttırdım. 7 tane de burada yaptım. 3 tane de burada boş kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi de örümcekler de çoğalmaya başlıyor. Şuradan çoğaltmaya başlıyoruz. Bu örümcekleri yine yapalım. Dönelim, buraya kadar geleyim. Evet, dönüşünü yaptım, geldim yine buraya. 8 tane zincir çektim arkadaşlar. 1, 2, 3 tane boşluk bırakıyorum. Dördüncüsünü yapıyorum. Arkadaşlar bu yaptığımız bizim ikinci motifimiz. Motif şuradan başlıyor. İkinci motifimizi şu 12 tane zincir çektik, yuva yaptık ya arkadaşlar, şurası. Yani şunun bitimi bu pıtırcıkları yaptığımız yerde, burada ikinci motifimiz başlıyor. 12 tane zincir çektiğimiz 6 taneyle dönüş yaptığımız. Şimdi biz buradayız. Neredeyiz? Örneğimizin şurasını yaptık. Şurayı yaptım. Şurayı da yapayım. Hani en azından şuraya kadar görün. Belki buradan karışık gelebilir. Yani bu başlama yeri burayla aynı olmadığı için onun için biraz videoyu uzatıyorum. Şu kafesleri de yapayım. Orada bırakacağım. Sonra da bunun birleştirmesini göstereyim. Sonra artık oradan baka baka gidersiniz veya videoyu başa ala ala gidersiniz, izlersiniz. Öyle yaparsınız. 2 tane trabzan yaptım. 3 burada da içe doğru artırma yapacağız. 4 5 6 7 tane yaptık. Şimdi burada yine bir artırmamız var. İçe doğru 1 8 oldu. İçine doğru batıyoruz yine. 9 ve 10. 10'uncuyu da yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Tekrar bu ortadaki yuvanın içine boşluğa giriyoruz. Sık iğneyle. Motifime de bir bakayım. Nerede kalmışım? İkinci arttırmayı da yaptım. Üçüncü ne yapacağız? 1 2 ve 3. Yani şurada birinci artırmayı yaptım. İkinci artırmayı, şimdi bu dolguyu yapacağız. 3 tane zincir çektim. İşimi döndürdüm. Buraya 10 tane dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane doldurduk. Şurası arkadaşlar, şu 10 taneyi doldurduk. Şurada ne yapıyoruz? 7 tane daha yapıyoruz. Yandaki
Trabzanın tepesine battık. 1 2 2 3 4 5 6 ve 7. Buradan da 3 tane eksiltmiş olduk. Şurada gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Buraya batıyoruz. Bu işlemi tekrar yapalım. Arkadaşlar bir daha göstermeme gerek yok, aslında video uzuyor. Şimdi benim bu en son yaptığım yer şurası. Şurası. Şimdi bunun üstüne gidip geleceğim. Ondan sonra şurada 3 tane boşluk yapacağım. Bir trabzan yapacağım. 2 tane zincir, bir boşluk, bir trabzan atlayacağım. İkinci trabzana batarak buradaki 6 tane kafesi yapacağım. 6 tane kafesten sonra 8 tane zincir çekiyorum. Tekrar yuvaya giriyorum. 3 tane zincirle çıkıyorum. Yuvanın içine de 10 tane trabzan yapıyorum. Trabzanların başına batıyorum. Yuvaların içine 2'şer tane dolduruyorum. Trabzan başı 2 dolu, trabzan başı 2 dolu diyerek gidiyorum. Sonra burada 3 tane arttırma yapıyorum. Burası yine aynı, gidiyorsun geliyorsun. Sonra buradan 8 tane zincir çektikten sonra buradan 8 tane zincir çekiyorsun, gidiyorsun ya, onun tepesine 3 tane arttırmayla yine bunu 10 tane yapıyorsun. Şu sırayı 10 tane yapıyorsun. Tekrar 2 tane zincir, bir tane trabzan atlıyorsun, ikincisine batıyorsun. Böyle 2 zincir bir atlayıp diğerine batarak buraya da 12 tane trabzan yapıyorsun. Sonra oraya gelelim. Şu birleştirmeyi, şurayı birleştirdik ya, bunun da birleştirmesini yapalım. Şimdi orada buluşturalım, birleşme yerinde. Evet arkadaşlar, şimdi burayı yaptık. Görmüş olduğunuz gibi şurası burası oluyor. Bir üstü, bunun üstü kafeslerimizi yaptık. Şimdi pıtırcıklara geçtik. Şimdi bu kafesimizin oradan 2 tane zincir çekiyoruz. Birinci kafesi bitirdik. İkinci kafesi. Şimdi arkadaşlar bu birinci pıtırcık değil, ikinci pıtırcığın içine 2 tane zincir çektik. İpsiz bir şekilde giriyoruz. Bunu alıyoruz. 1 2 tane zincir çekiyoruz. Geriye dönüyoruz. Boş yuvanın içine giriyoruz. Kafesin içine. Böylelikle bunu birleştirmiş olduk. Sonra bir tane zincir, aynı diğer işlem gibi 1 2 3 4 ve 5 yandaki kafese giriyoruz. Bir tane sık iğne, 1 2 3 4 5 yandaki boş kafese giriyoruz. Bir tane sık iğne. Şuraya kadar yapalım. Üçüncü motifimizi oturtalım ve videomuzu sonlandıralım artık. Bitmiş halini görelim. Evet, burayı yaptık. Pıtırcıklarımızı yaptık. 5 tane zincir çektik. Bir sık iğnemizi de burada yaptık. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane zincir çekiyoruz. Tığımızın üstüne bir tane alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 6. yere zincirimize batıyoruz. Buraya bir yuva yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir çekiyoruz. Tığımızın üzerine ip alıyoruz. 1 2 3 tane atlıyoruz. Trabzan, 4. trabzana geçtik. Bir tane trabzan yaptık. 2 tane ikinciyi yaptık. 3. trabzan, 4. trabzan, 5. trabzan, 6. burada çoğaltacağız şimdi. 7. Bu 3. motifimizin başı. 3 tane de burada trabzan yapıyoruz boşluğa.
çıkmazsa bir detaydan. 1 2 ve 3 tane trabzan yaptık. 7 tane de bunun üstüne yaptık. Toplamda 10 tane trabzan oldu. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane zincir. Yine aynı işlem oluyor. Şimdi burası neresi? Burası şu motif. Şimdi bu başladığımız yer. Şu pıtırcıklar var ya, yaptık. Şurada 12 tane zincir çektik. Yuvamızı yaptık. Ondan sonra bunun üstünde 3 tane trabzan atladık. 4. trabzan başladık. Burası. Şimdi burada arttırdık. Burada da arttırmamız var. Yani bu tarafa bu taraf 1 2 3 4 sıra oluyor. 1 2 3. Şimdi burayı da yapacağız. 4. Burada dönüşümüzde bir daha 3 tane arttırma yapacağız. Ondan sonrakilerde eksiltme olacak. Buralarda hep bu yuvanın içine batıyoruz. Yani şimdi burada yaptığımız yuvanın içi şu. Bitmişini de göstereyim arkadaşlar. Ütülenince çok güzel duruyor. İğne oyası gibi incecik. Çok güzel bir model oldu. Şöyle bakabilirsiniz. Benim yapacağım havluya kaç tane oldu? Ben 18 numara tığ kullandım. 50 numara filoş ipi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane oldu. Şimdi bunun bitmişinde de arkadaşlar ne yaptık? Bu başlangıç yeri. Evet, bu başlangıç yeri. Bitmişinde de arkadaşlar, yani düz olması için şurayı yaptık ya, 5 tane sık iğne. 5 tane sık iğne. Sonra bununla 5 tane sık iğne. Buraya 3 tane sık iğne. Yine aynı bu örümcekleri yaptım. Bunun tepesine geçerken buraya da bir 3 tane sık iğne yaptım. Sabit kalsın diye. Ondan sonra arkadaşlar buraya yine trabzanları yaptım. Bunun üstüne de yine şuraya da sık iğne yaptım. Şuraya. Sık iğne yaptım. Köşeli olsun. Burada ipimi kopardım. Siz istediğiniz yerde bırakabilirsiniz. Gerçi motifi bitecek. Motifi bitirdikten sonra böyle yaptım. Yani şurada 1, 2, 3 tane boşluk olacak şekilde oldu. Şuradaki gibi. 1, 2, 3. Şurası. Evet arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz tabii videonun sonu olacak. Abone değilseniz kanalıma abone olursanız, like ve yorum yazarsanız sevinirim, kanalıma destek olduğunuz için. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi seyirlerde kalın. Beni takip etmeyi unutmayın. Bay bay.